Gökyüzünü izlemek fikri çok eski ama onu her gece kaydetmek çok yeni. Bugün anlatacağım şey gece göğünün hafızası gibi çalışan bir sistem. Her geceyi izliyor, her değişimi kaydediyor ve arşivliyor. Tıpkı bir yazarın günlüğüne not alması gibi. Ama bu defa gökyüzü yazıyor, biz okuyacağız. Rubin gözlemiminin kalbinde dev bir dijital kamera var. Ama o bir fotoğraf makinesi değil. Adeta bir tarayıcı gibi gökyüzünü baştan sona tarıyor. Kamera 3.2 gigapiksellik çözünürlükte çalışıyor. Yani şöyle anlatayım. Eğer bu kamerayla bir parkın fotoğrafını çekseydiniz arka sırada bir ağacın yaprağının üzerindeki damlayı bile görebilirdiniz. Veya 30 kilometre öteden bir gazetenin başlığını okuyabildiğinizi düşünün. İşte o kadar detaylı bu kamera her karede devasa bir bilgi yoğunluğu taşıyor ve bu kareler sadece bir anı değil gecenin tamamını anlatan bir hikayenin kareleri oluyor. Rubin, Şili'nin kuzeyinde 2700 metre yükseklikte Pacon Dağı'nın tepesinde. Orası öyle bir yer ki bir yılda ortalama 300 gece bulutsuz geçiyor. Havadaki nem çok düşük. Işık kirliliği sıfıra yakın. Burası gökyüzünün çıplak yüzünü görebileceğiniz ender yerlerden biri. Gözlemevi burada adeta uzaya açılan bir pencere gibi çalışıyor. Teleskop kısmı 8.4 metrelik aynalara sahip. Ama mesele sadece boyut değil. Bu teleskop yönünü 5 saniye gibi kısa sürede değiştirebiliyor. Bu hız astronomide neredeyse rekor. Gök cisimlerinin peşinden koşan çevik bir kedi gibi düşünebilirsiniz. Sessiz, hızlı, hedef odaklı, teleskopla kamera arasında eşsiz bir senkronizasyon var. Her gece 30 saniyelik pozlamalarla gökyüzü tekrar taranıyor. Bu kareler üst üste geldiğinde bir çeşit kozmik zaman çizelgesi oluşuyor. Rubin'in kamerası her gece gökyüzünden binlerce kare çekiyor. Ama bu kareler sadece fotoğraf değil. Asıl mesele bu karelerin önceki karelerle karşılaştırılması. Bu teknik fark görüntüleme yani difference imaging olarak da adlandırılıyor. Peki fark görüntüleme tam olarak ne demek? Fark görüntüleme sadece galaksiler için değil, hareketli gök cisimleri için de çalışıyor. Rubin'in birkaç gecelik yeni verisiyle 2000'den fazla yeni asteroid keşfedildi bile. Bunlardan bazıları dünyaya yakın geçiyor ve potansiyel risk sınıfına giriyor. Bazı karelerde asteroidler arka plandaki galaksilerin önünden geçerken renkli izler bırakıyor. Bu izler tozlama sırasında aldıkları hareket nedeniyle kırmızı, mavi, yeşil renklerde sıralanıyor. Böylece onların yönü, hızı, yörüngesi analiz edilebiliyor. Teleskop diyelim ki gökyüzünün bir bölgesini pazartesi gecesi görüntüledi. Aynı bölgeyi perşembe gecesi tekrar taradı. İki görüntü yazılımsal olarak üst üste bindiriliyor ve bu farklılıklar analiz ediliyor. Eğer bir nesne parladıysa, bir yıldız sönmüşse, bir asteroid pozisyon değiştirdiyse ya da yeni bir ışık noktası belirdiyse sistem bunu anında fark ediyor. Bu sanki bir güvenlik kamerası kayıtlarını saniye kıyaslayarak bir çerçevenin yer değiştirmesini bile yakalayan bir sistem gibi. Bu karede aynı noktada minik bir ışık parlaması var. Bu fark potansiyel bir süpernova olabilir ve bu fark yazılım tarafından otomatik olarak etiketleniyor. Ayrıca bu sistem sadece tekil cisimleri değil, büyük yapılarında hareketlerini, yoğunluk değişimlerini izleyebiliyor. Yani galaksi kümelerinin çekim etkisiyle oluşan ışık bozulmalarını da fark edebiliyor. Gözümüzle fark edemeyeceğimiz mikroskobik değişimleri tespit etmekte bir devrim bu yöntem. Haziran 2025'te ilk kare kamuoyuna duyuruldu ve bu sadece bütünün küçük bir parçasıydı. Ancak o küçücük parçada bile 10 milyonlarca galaksi tespit edildi. Bunu şöyle düşün. Kumla dolu bir plajda sadece bir çay kaşığı kadar kum alıyorsun ve içinden milyonlarca kum tanesi çıkıyor. Ve bu sadece kıyıdan aldığın kısmıydı. İnsan gözüyle bakıldığında karanlık sandığımız bölgeler aslında ışıkla dolu. Rubin gözlemi yalnızca yeni asteroidleri değil, tüm gökyüzü mimarisini sürekli gözlemliyor. Bu da bize evrenin dinamik haritasını çıkarma imkanı veriyor. Messier kataloğu ve galaksi kümeleri Rubin
klasik Messier kataloğundaki M31 Andromeda, M87 eliptik galaksi gibi gök cisimlerini en net haliyle gözlemleyebiliyor. Örneğin M87'nin merkezinde süper kütleli kara delik ışığı bükme şekliyle fark ediliyor. M101 spiral galaksisi gibi yapılar yıldız oluşum bölgeleriyle birlikte daha detaylı şekilde işaretleniyor. Başak kümesi bize en yakın büyük galaksi kümelerinden biri. Rubin bu kümedeki galaksilerin yapısını, hareket yönünü ve birbirlerine olan etkilerini kaydediyor. Tıpkı dev bir metropoldeki trafik akışını gökyüzünden gözlemlemek gibi düşün. Hangi galaksi hangi yöne kayıyor, ne kadar hızla. Artık elimizde gerçek veriler var. Kozmik tehditler ve hareketli cisimleri çok net tespit edebiliyor. Asteroidler kısa bozlamalarda çizgi şeklinde beliriyor. Sistem bu çizgileri ayırıyor ve nesneleri tanımlıyor. İlk 10 saatte 2100 yeni asteroid keşfedildi. 7 tanesi dünyaya yakın cisim olarak işaretlendi ki bu adlandırmada NEO olarak geçiyor. Bu sistem sayesinde bir asteroidin yörüngesi birkaç gün içinde analiz edilebiliyor. Gerekirse NASA ve ESA gibi kurumlara uyarı gönderiliyor. Asteroidlerin bazıları Mars ile Jüpiter arasında kuşakta yer alıyor. Ana asteroid kuşağı üzerinde diyelim. Ama bazıları daha sıra dışı. Kuyruklu yıldız benzeri yapılar, ikili asteroid sistemleri, hızla dönen, ışın yansıtan metalik cisimler, her biri Rubin'in gözünde birer veri noktası. Ama bizim için geleceğin potansiyel cevheri ya da tehdidi olabilir. Her gece 20 terabayt veri toplanıyor. Bu bir gecede 500 saatlik 4K video çekmek gibi bir şey. Tüm bu veri fiber optik kablolarla kıtalar arası merkezlere aktarılıyor. Yani Şili'nin dağlarından Fransa'ya, Amerika'ya ve İngiltere'ye anında kopyalanıyor. Adeta gökyüzünden gelen bir postanın aynı anda 3 farklı kıtaya ulaştırılması gibi. Veriler halka açık, herkes kullanabilir. Araç Google Maps gibi çalışıyor ama gezdiğin yerler galaksiler. Görüntülerdeki renkler sadece estetik değil, bilimsel veri taşıyor. Kırmızı daha uzaktakileri, mavi daha yakındaki galaksileri gösteriyor. Bu sayede gök cisimlerinin uzaklığı tahmin edilebiliyor. Uzaya baktığında sadece nokta değil, derinlik de görüyorsun. Sanki bir tabloya değil, bir sahneye bakıyormuş gibi ve işin en büyüleyici tarafı şu, bu renk farklarıyla evrenin genişleme hızını, karanlık maddenin etkisini ölçebiliyoruz. Rubin'in verileri sadece bilim insanları için değil, herkesin erişebileceği şekilde düzenleniyor. En güçlü araçlarından biri Rubin Skyweaver. Bu araçla gökyüzünün canlı haritasında gezebiliyorsun. Tıpkı Google Earth'te istediğin gibi istediğin noktaya yakınlaşabiliyorsun. Bir galaksiyi seçip özelliklerine bakabiliyor, istersen link olarak paylaşabiliyorsun. M104 Sombrero galaksisini bulup onun etrafındaki yıldız kümelerine kadar detaylı inceleme yapabiliyorsun. Skyweaver ayrıca katmanları açıp kapatmana olanak tanıyor. Işık yoğunluğu, hareketli cisimler, süpernovalar gibi. Tüm veriler FIS, CSV ya da görüntü dosyası olarak indirilebiliyor. Astronomi kulüpleri, lise öğrencileri, içerik üreticileri bile bu veriyle içerik hazırlayabiliyor. Rubin aynı zamanda Zooniverse gibi platformlarla da entegre çalışacak. İnsanlar görüntülerdeki galaksileri sınıflandıracak. Yeni asteroid fark ederlerse raporlayabilecek. Kendi verilerinden infografik oluşturabilecek. Bu sayede 12 yaşındaki bir çocuk bile bir süpernova keşfedip ben bunu buldum diyebilecek. İnsanların katılımı sayesinde sistem daha da akıllı hale geliyor. Bir çeşit kolektif gözlem ağı oluşuyor. Peki bu gözlem evine adını veren kişi kimdi? Dr. Vera Cooper Rubin. 1970'li yıllarda yaptığı çalışmalarla karanlık maddenin varlığına dair ilk doğrudan gözlemsel kanıtları sundu. Sarmal galaksilerin dönüş hızlarını inceleyerek görünmeyen bir maddenin kütle çekimini fark etti. Ona uzun süre hak ettiği saygı gösterilmedi ama şimdi onun adı yıldızların arasında yaşıyor ve bu gözlemeviyle binlerce bilim insanı onun açtığı yoldan yürümeye devam ediyor.
Karanlığın haritasını çıkaran kadın Doktor Vera Cooper Rubin 20. yüzyılın en önemli astrofizikçilerinden biriydi. 1970'lerde yaptığı gözlemler sırasında bir şey fark etti. Galaksilerin kenarlarında dönen yıldızlar beklenenden çok daha hızlı hareket ediyordu. Newton fiziğine göre bu mümkün değildi. Eğer sadece gördüğümüz madde olsaydı yıldızlar bu hızla galaksiden dışarı savrulmalıydı. Rubin bunun üzerine düşündü ve gözle görünmeyen ama kütle çekim etkisi gösteren bir madde olması gerektiğini ileri sürdü. Bu maddeye bugün karanlık madde diyoruz. Yani evrenin büyük bir kısmı %85'i aslında göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz bir maddeden oluşuyor. Rubin bu çalışmaları uzun süre akademik çevrelerde sorgulansa da zamanla başka gözlemlerle de doğrulandı. Ancak ironik biçimde Nobel almadı. Yine de bugün onun adı karanlığı aydınlatan bir bilim ışığı gibi gökyüzüne verildi. Bugün Rubin gözlemevi onun açtığı yolda ilerliyor. Çünkü bu gözlemevi sadece yıldızları ya da galaksileri izlemiyor. Aynı zamanda galaksilerin nasıl dağıldığını, nasıl kümelendiğini, bu kümelenmenin arkasında hangi görünmeyen kuvvetlerin olduğunu da araştırıyor. Özellikle galaksi kümeleri arasındaki çekim, anormallikleri ve ışığın bükülmesi gibi etkiler karanlık maddenin yerini haritalandırmak için kullanılıyor. Bu kamera gökyüzünü zamanla tarayarak evrenin dev bir gravite haritasını oluşturuyor. Aynı zamanda karanlık maddeyle birlikte evrenin genişlemesini hızlandıran karanlık enerji hakkında da veriler topluyor. Işık tayfındaki değişiklikler galaksilerin uzaklaşma hızlarını ölçmemizi sağlıyor. Bu da evrenin ne kadar hızlı genişlediğini, bu genişlemeyi etkileyen enerjinin nasıl çalıştığını gösteriyor. Vera Rubin'in bir hayali vardı. Evreni anlamak istiyorum. Sadece görmek değil, neden öyle olduğunu da bilmek istiyorum. Rubin gözlemevi sadece uzaya değil bilinçli bir hafızaya sahip ilk teleskop. Her gece evrenin yeni bir cümlesini kaydediyor. Bu cümleler birleştiğinde belki de kendimize ait bir paragraf okuyacağız. Çünkü gökyüzü sadece bakmak için değil anlamak için var. Videomu izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Gökhan Gülmez. Kendinize iyi bakın.